Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğum tığ işi gömlek bluz yapılışını paylaşacağım. Ben çok beğendim. Böyle tam mevsim geçişlerinde rahatlıkla kullanabileceğimiz bir bluz oldu. Ben bluz olarak kullanabilmek adına düğmeleme yaptım. Dilerseniz bunu açık haliyle gömlek tarzında da kullanabilirsiniz. O şekilde de gayet kullanışlı ve güzel olacaktır. Şimdi burada videonun başlangıcında ayrıntılı bir şekilde beden ayarlamasından bahsediyorum ve ipimden bahsediyorum. İpimden yaklaşık 450 gram kadar kullandım. Bir Hayal Hobi'den aldım. Koton ipliktir. Dediğim gibi hem mevsimi hem de yazlık projelerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ip. Ben yaklaşık 38-40 beden için çalıştım diyebilirim. Biraz beden olarak büyüdüm biliyorsunuz bugünlerde. 38-40 beden için çalıştım diyebilirim ama yine de mutlaka zincir sayınızı ve ölçünüzü kendinize göre belirlemeniz gerekiyor. Yapılışına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Yapılışına geçmeden önce kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için koton iplik tercih ettim. Bir Hayal Hobi'den temin ettim ipimi. Daha önce de çiçek motifli bluz yapılışında kullanmış oldum bir ipti. Bu da açık rengi. 2 tane renk olduğumu video içerisinde söylemiştim. Bu da açık rengiydi. Çünkü ip gayet güzel. Yapısı çok hoş. Bence yazlık projelerde de rahatlıkla kullanabileceğimiz bir ip. Şöyle yakından sizlere de göstermek istiyorum. Genelde soruyorsunuz. Kendinden böyle hafif bir parlak geçişi var. O yüzden ben çok sevdim. Örmesi de çok zevkli bir ip. Dediğim gibi açıklama kısmına ismini yazıyorum. Kendileriyle WhatsApp üzerinden ya da Instagram mesaj yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Videonun sonunda kaç gram kullandığımdan da bahsediyorum. Şimdi ipimin kalınlığına uygun 4 milim tığ tercih ettim. Çünkü ben yumuşak yapıda olsun istiyorum. Siz de ipinize uygun tığ numarasıyla başlangıç yapabilirsiniz. Çok sıkı yapıda olunca bu tarz yazlık bluzlar kalıp gibi duruyor. Ben de bu görüntüyü çok sevmiyorum. O yüzden genelde 4 milim tığ ile örmek daha hoş oluyor diye düşünüyorum. Yine de ipinize uygun tığ numarasıyla dediğim gibi başlangıç yapabilirsiniz. Şimdi ipim ve tığımı bir kenara aldığımda ben 3 tane parçamı yaptım geldim. 3 tane parçam hangi parçalarım hemen bahsetmek istiyorum. Hem sayı hem ölçülerimden sizlerle. Burada üzerimde duruşunu hem videonun başlangıcında hem de Instagram adresimde sizlerle paylaşıyorum. Şu anda ben yaklaşık 38-40 beden kullanıyorum diyebilirim. Yine de birebir aynı sayılarda başlamayalım. Mutlaka üzerinize bir ölçüm yapıp ona göre devam edelim. Çünkü ip farklı olunca, tığ farklı olunca, hatta örme şeklimiz bile farklı olabilir. Sayılarda değişiklik olabiliyor. Mutlaka üzerimize deneme yaparak ilerlemeliyiz. Şimdi burada 84 tane zincir çektim. Bakın modelimiz şu şekilde devam ediyor. Şöyle tuttuğumda 84 tane zincir çektim. Ama biz bunu burası benim gövde uzunluğum. Yani bluzunuzu ne kadar uzunlukta istiyorsanız buradaki zincir sayısı sizin uzunluğunuzu belirliyor. Çünkü şu şekilde bakın bitmiş halini bu şekilde kullanacağız parçamızın. Buradaki sıra sayısı sizin genişliğiniz, beden genişliğiniz. Buradaki başlangıçtaki zincir sayısı da omuzdan gövdeye kadar olan kısım. Ben bir tık böyle crop seviyorum. Çünkü neyin üzerinde kombinleyeceğimi düşündüğümde bir etek üzerinde kombinleme yaptığımda bu tarz daha güzel olacaktı. O yüzden kendime göre bir ölçü belirledim. Burada dediğim gibi 84 zincir çektiğinizde mutlaka omzunuzdan gövdenize kadar bir ölçüm yapın. Sizin için yeterli uzunluktaysa tamam, ya da kısaysa daha fazla zincir çekerek modelinizi kurma işlemi yapabilirsiniz. Şimdi burada 84 tane zincir, 21 tane modelim var. Bu da kaç santim? Yaklaşık 42 santim ölçüsünde. Mutlaka zincir sayınızı da ölçüm yapabilirsiniz. Dediğim gibi farklılık olabiliyor. Burada 21 tane modelim, 3 tane ikili trabzandan oluşuyor modellerimiz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi biz sizinle ön parçanın başlangıcını yapacağız. Çünkü ön parçamızda kesme işlemi, yaka oyuntusu kısmı olduğu için ön parçamızdan bahsedeceğim. Sırt ve kol parçamızı tamamlayıp geldim. Çünkü dümdüz istediğimiz boyuta kadar devam ediyoruz. Şimdi şöyle düzelttim. Kullanacağım şekilde 84 zincirimi çektim. 21 tane modelim var. Devam ettim. Burada istediğiniz beden genişliğine ulaşana kadar. Bende 42 sıra.
Omzumdan diğer omzuma ve göbeğimden bir ölçüm yaptım. Yana gelecek şekilde, böyle rahat hareket edebileceğim şekilde bir ölçüm yaptım. Örmeye devam ettim. Bu da bende 42 sıra anlamına geliyor. 42 sıra şu anda ölçtüğümde kaç santim? Yaklaşık 47,5-48 santim diyebiliriz. Bu bir tık da böyle ütüleme yaptığımızda esneme yapacaktır. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Sayılarda küçük böyle değişiklikler olabiliyor. Şimdi kol parçamı, bu parçamı tamamladıktan sonra kol parçamıza geldi sıra. Kolda nasıl bir başlangıç yaptım? Bakın şurası kol için. Baş şöyle tutayım, daha doğru olsun sizlere göre. 46 tane zincir çektim. Kol için. Şöyle. 46 tane zincir çektim. Üzerinde 3 zincir dönüşümle beraber toplamda 12 tane modelim var. Ve bunu yine aynı şekilde tutuyoruz. Bakın şöyle katlanmış haliyle düşünün kol parçamızı. Yani şöyle tuttuğunuzda sizin buradaki kol genişliğiniz sıra sayınızı belirliyor. Yine aynı şekilde zincir sayınız da kol uzunluğunuz nereye kadar istiyorsanız, bunu dilerseniz uzun kollu da yapabilirsiniz ya da daha kısa yapabilirsiniz. Ben bir ara kol yapmak istedim. O şekilde bir ölçü belirledim. Bakın mutlaka burada da 46 zinciri bir ölçüm yapın. Tam buraya mı geliyor? Daha mı uzun istiyorsunuz? İstediğiniz noktaya kadar ulaşabiliyor musunuz? Ona göre zincir sayınızı belirlediniz. 25 sıra ördük. 25 sırada kol genişliğimiz, eğer benim kolu baktığınızda size göre dar bir görüntü var ise, daha böyle bol bir kol seviyorsanız burada 26, 27 ya da 28 sırada gidebilirsiniz ya da beden büyütmesi isterseniz. Yani buradaki parçalarımızı kolaylıkla sayılarda değişiklik yaparak beden ayarlaması yapabilirsiniz. Bana sorduğunuzda yardımcı olamıyorum bu konuda. Çünkü bakın nasıl ölçüm yapacağımızı, nasıl sayı belirleyeceğimizi, nasıl uzatma ya da kısaltma yapacağımızı videonun içerisinde bahsediyorum. Sırasıyla mutlaka zinciri ölçüm yaparak belirlemeniz gerekiyor. Şimdi burada 46 zincir kaç santim? Şöyle ölçelim. Bakın yaklaşık 22,5-23 santim diyebiliriz. Uzunluğu 25 sıra kaç santim? 31,5-32 santim ölçüsünde 2 tane parça yapıyoruz. Bunlar dediğim gibi kol parçamız. Sırt parçamızı da bahsettiğim gibi tamamlayıp geliyoruz ve beraberinde ön parçamızı başlayalım. Şimdi ön parçamı nasıl başlıyorum? Burada aklımız karışmasın. Yatay ilerlediğimiz için bizim sırt parçamızdaki 84 tane zincirle başlangıç yapmamız gerekiyor. Burada farklı bir zincir sayısıyla başlangıç yaptıysanız, örneğin 90 zincir çektiyseniz 90 zincir ile gövde başlangıcı yapmanız gerekiyor. Ben 84 tane zincir çektiğim için yine yatay bir şekilde, bakın böyle bir başlangıç yapacağım için 84 zincir çekiyorum. Üzerine yine aynı şekilde modelimi kuruyorum. Belirli bir süre devam edeceğim omuz için. Daha sonra kesme işlemi yapacağız. Şimdi beraber başlayalım istiyorum hemen. İpimi aldım. Ortasına tığımı yerleştirdim, döndürdüm ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Toplamda 84 zincire kadar devam edelim. Toplamda 84 tane zincirimi çektim. 84. zinciri parmağımla tuttum. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 84. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Bakın 1, 2 seferde çıkarak ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. 1, 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Buradaki zincirimizle beraber 3 tane yan yana trabzan yapmış olduk. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirin içerisinden tığımı geçirdim. 1, yandaki zincire geldim. 2, yandaki zincire geldim. 3 tane yan yana ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirin içerisinden tığımı geçirdim. 1,
Yandaki zincire geldim. 2 ve yandaki zincirin içerisine geldim. 3 tane ikili trabzanımı yaptım yan yana. Bir tane zincir, tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir tane zincir atladım. İkinci zincirin içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan, yandaki zincire geldim. 2 ve yandaki zincirin içerisine geldim. 3 tane yan yana ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir, tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir tane zincir atladım. İkinci zincirin içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan, yandaki zincire geldim. 2 yandaki zincire geldim. 3 tane yan yana ikili trabzanımı yapmış oldum. Bir tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir tane atlıyorum. İkinci zincirin içerisine gelip bir tane ikili trabzan, yandaki zincirin içerisine geldim. 2 ve yandaki zincirin içerisine geldim. 3 tane yan yana trabzanımı yaptım. Bir tane zincir, bir boşluk atlıyoruz. İkinci zincire gelip yan yana 3 tane trabzan. Bu şekilde sıra sonundaki son zincire kadar devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bir tane zincirimi çektim. Toplamda 21 tane söyleyemedim. 21 tane modele ulaşmış olduk sıra sonunda. Şimdi şöyle dönüşümü sağlıyorum. Modelimin diğer tarafına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Buradaki 3 tane trabzanı atlıyoruz. Şu bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa geldim. Ve bir tane ikili trabzan. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktayım. Bir tane zincir çekerek yapmış olduğumuz boşluk içerisine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Bir tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi son boşluğuma 3 tane trabzan yaptıktan sonra burada bir üst sıra için dönüş yapmıyoruz. Çünkü sıra sonundaki zincire de bir tane trabzan yaparak bitirmemiz gerekiyor. Modelimizin düzgün bir şekilde ilerlemesi için. Bir tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bakın buradaki 3. zincirin tepesinden şöyle tığımı geçirdim. İpimi çektim ve bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım. Boşlukla sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. 3. sıra için 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki bakın boşluğun içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirde bir tane trabzan kabul ettiğimizde 3 tane yan yana trabzan yaparak başlangıç yapmış olduk. Bir tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 ve 3 tane trabzan. Bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa gelip 3 tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim.
Sıra sonundaki son boşluğuma geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak sıramızı tamamladık. Bakın bu şekilde. Şimdi dördüncü sıram için örgümün diğer tarafına dönüyorum. 1 2 3 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. İlk boşluktan tığımı geçirdim. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaparak başlangıcımı yaptım. Bir tane zincir, yandaki boşluğa geldim. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir, yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan şeklinde devam ediyorum. Şimdi yeteri kadar anlatabildiğimi düşünüyorum. Modelimiz bundan ibaret. Hep aynı şekilde git gel yapıyoruz. Ta ki istemiş olduğumuz uzunluğa ulaşana kadar. Şimdi ben bu şekilde ön gövde parçamızı başladığımı söylemiştim. Şöyle tutuyoruz tabii bunu. Burada belli birkaç sıra boyunca devam edip geleyim. Daha sonrasında yaka oyuntusu için kesme işlemini beraber yapacağız. Şimdi toplamda 14 sıra boyunca git gel yaptım. 15. sıramda bakın buradaki boşluğuma kadar ilerledim. Sıra sonunda kaç tane boşluğum kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğum kaldı. 15. sıramda kaç model yapmışım? Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane model yaptım. Toplamda 21 tane modelimiz vardı. 16 tane model yaptım ve sıra sonunda sadece boşluğu saydığımda da 5 tane boşluğum kalmış oldu. Şimdi bu noktadan sonra 15. sıramdan itibaren eksiltme yapıyorum. 16. sıram için örgümün diğer tarafına döndüm. Burada hiç zincir çekmedim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. İlk boşluktan tığımı geçiriyorum ve 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde bir dönüş oldu. Tığımıza ipim, bir tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan ve bir tane zincirimi çekiyorum. Sıra sonuna kadar model hep aynı şekilde devam ediyor. Sıra sonunda sıramı tamamladıktan sonra bir üst sıranın başlangıcını yapıyorum. Buradaki noktama kadar devam edip geliyorum hemen. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi sıra sonuna kadar geldim. Bakın burası bizim dönüş noktamızdı. Burası da son boşluğumuz. Son boşluğumdan tığımı geçirdim. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi sıra sonunda kaç tane modele ulaştık hemen sayalım beraber. 2 4 6 8 10 12 14 15 tane modele ulaşmış olduk. Bakın bu şekilde bir bitiş yapıyoruz. Şimdi buradan bir üst sıram için örgümün diğer tarafına döndüm. Hiç zincir çekmeden tığımıza ipimi bir kez aldım. İlk boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir, yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir zincir, yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir çekelim. Şimdi bakın bu bizim 18. sıramız. Dönüş şeklimi şöyle göstermek istiyorum. 18. sıramıza başlamış olduk. Sıra sonuna kadar devam edelim. 19. sıramızda da bu noktada son boşluğumuza 3 tane ikili trabzan yaparak artık sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi bu noktaya kadar dönüp geliyorum. Şimdi 19. sıramın sonuna kadar geldim. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım. 19. sıramızda bitirmeyi düşünüyordum ama bir sıra daha giderek 20. sıramızda bitirmeye karar verdim. Örgümün diğer tarafına döndüm. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yine aynı şekilde başlangıç yapıyorum. İlk boşluğuma dönüp 1 2
3 tane ikili trabzan yaptım ve bir tane zincir çektim. Bakın yine aynı şekilde dönüşümüzü sağlamış oldum. Bu bizim 20. sıramız. Şimdi sıra sonuna kadar modelimize aynı şekilde devam edip artık parçamızı tamamlıyoruz. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım ve sıra sonundaki 3. zincirden tığımı geçirip ipimi 2 seferde çekiyorum ve bir tane zincir çektim. Burada artık parçamızı tamamlamış olduk. İpimizi şöyle uzun, bir tık uzun kesiyoruz. Şimdi burada şöyle bir bakalım. Şöyle tutarsam daha net anlayabilirsiniz. Bu bizim ön parçamız. Yaka açıklığı tamamıyla tercih meselesi. Aynı parçadan bir tane daha yapıp geleceğiz. Ama başlamadan şunu da söylemek istiyorum. Burada eğer baktığınızda yaka kısmı size çok açık geldiyse daha yukarıdan başlayabilirsiniz. O zaman daha kapalı bir yaka olacaktır. Tamamıyla dediğim gibi tercih meselesi. Diğer türlü eksiltmeleri de aynı şekilde yapabilirsiniz ya da buradaki eksiltmeyi de daha az yapabilirsiniz. Şimdi bu parçamdan aynı sayılarda ve ölçülerde bir tane daha yapıyorum. Karşılık gelen noktaya daha sonra beraber birleştirme işlemine geçiyoruz. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi ikinci ön parçamı da aynı şekilde tamamlayıp geldim. Örgümün ters tarafındayım. Yerleştirmesini yaptım. Tersten bir dikme işlemi yaparak birleştirelim istiyorum. Şimdi burada uygun iğnenize ipinizi takıyorsunuz. Burada öncelikle model eşitlemesi yapıyoruz. Her modeli karşılıklı eşitleme yaparak dikersek daha güzel bir görüntü elde ederiz. Kaydırma yapmadan. Şöyle ilk boşluğumdan iğnemi geçirdim. Bir yandan da burada olan şu ipimi de gizlemeyi düşünüyorum. Karşılıklı düz bir dikiş yapıyoruz. Bakın bu şekilde. İğnemi geçirebildim her boşluktan geçirip dikme işlemi yapıyorum. İpimizi belli bir süre yürüttükten sonra artık kesebiliriz ve devamında da aynı şekilde burada sıra sonuna kadar devam edelim. Sonrasında buradaki omuzun birleştirmesini yaptıktan sonra diğer omuz dikmesini de aynı şekilde tamamlayıp geliyorum. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi 2 tane omuz birleştirmesini tamamladım, geldim. Daha sonra kolun bir tanesini de birleştirdim. Ayarlayabilmek adına. Şimdi ikinci kolu beraber birleştirelim istiyorum. Bu şekilde omuz birleştirmesini yaptıktan sonra parçamı şöyle açıyorum. Düz bir şekilde açtık. Daha sonrasında buradaki kol parçamızı elimize aldık. Yine örgümüzün ters tarafı olduğuna dikkat edelim. Şöyle bir yerleştirme yapalım. Tam ortaya bakın, buradaki dikişin tam orta noktamıza gelmesi gerekiyor. Şöyle göz kararı bir tuttuğumda sağda sayıyorum 2 4 6 7 tane modelim var. Boşluk tam orta noktamda şu anda. Şu dikme noktamla boşluk tam ortada. Sol tarafta saydım 2 4 6 7 tane modelim var. Tam orta kısmını ayarladıktan sonra dikme işlemine başlıyoruz. Hemen şöyle eşit gelen modelden iğnemi geçirdim. Karşılık gelen noktadan da geçirdim. Bakın şöyle. Bakın devam ediyorum. Dümdüz karşılıklı herhangi bir kaydırma yapmadan dikme işlemi yapıyoruz sıra sonuna kadar. Size bahsettiğim gibi buradan beraber başlamıştık. Son noktama kadar dikme işlemi gerçekleştirdim. Şimdi parçamızı şöyle toparlayalım. Katlama şeklimizi düzeltelim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şuradan koldan hala örgümün ters tarafındayım bu arada. Çünkü dikme işlemimiz henüz bitmedi. Buradan başlangıç yapıyoruz. Düz karşılıklı her modelimizi dikip buradan devamında gövdenin sonuna kadar
dikme işlemi yapıp geliyoruz. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi tüm dikme işlemimi tamamladım, geldim. Örgümün ön tarafını çevirdim. Şimdi burada şu ön tarafa bir ya da iki sıra boyunca trabzan gitmeyi düşünüyorum. Hemen ipimi elime aldım. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. İlk burada benim trabzanım var. Trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa da bir tane ikili trabzan. Yandaki trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan. Yandaki trabzanın tepesine geldim. Ve bir sonraki trabzanın tepesine geldim. Bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa da bir tane trabzan yaptım. Şimdi bu şekilde şuradaki son trabzanın tepesine kadar devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. 3. trabzanımın da tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzanımı yaparak sıramı tamamladım. Örgümün diğer tarafına döndüm. 1 2 3 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki trabzanın tepesine gelip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde her trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonundaki son trabzan tepesinde bir tane trabzan yaptıktan sonra bir tane zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. 2 sıra boyunca giderek tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde ön parçamızı. Şimdi aynı şekilde başlangıç yapıp 2 sıra boyunca da diğer ön parçamı tamamlayıp geliyorum. 2 tane ön kenarı tamamlayıp geldikten sonra gövde parçamızı da aynı şekilde 2 sıra boyunca trabzanlar gideceğiz. Şöyle döndürdüm. Örgümün ön tarafına gelecek şekilde yapıyoruz. Ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki bakın ilk trabzanın tepesinden şöyle düz bir görüntü elde edebilmek için trabzanın tepesinden geçiriyorum tığımı. Ve bir tane ikili trabzan. Boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Yandaki trabzanın tepesindeyim. Bir tane ikili trabzan. Boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Bakın toplamda bu noktaya 4 tane trabzan yaparak geçiş yapmış oldum. Daha sonra yandaki yatay trabzanın içerisine geliyorum. Yine aynı şekilde 1 2 tane trabzan yapıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 tane trabzan. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 tane trabzan yaptım. Şimdi burada sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Ama baktık ki 2 tane trabzan çok toparlama yapıyor. 3 tane trabzan da yapabilirsiniz arada. Burada elimizin ayarına göre farklılık gösterebiliyor. Önemli olan dümdüz bir görüntüde devam edebilmek. Sıra sonuna kadar devam ettikten sonra 2 sıra halinde yine aynı şekilde git gel yaparak tamamlayıp gelelim. Şimdi size bahsettiğim gibi 2 sıra boyunca trabzan giderek tamamladım, geldim. Bakar mısınız, gayet güzel oldu. Aynı zamanda yine aynı şekilde kola da 2 sıra boyunca trabzan gittim. Farklı hiçbir şey yok. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bu da diğer kola gidip gelmiş halim. Şimdi beraber yaka kısmını yapalım istiyorum. Çünkü yakada farklı bir işlem yapacağız. O yüzden yakayı beraber başlayıp beraber devam edelim istiyorum. Örgümüzün iç kısmından başlayacağız yakayı. Şöyle düzelttiğimizde bu sağ taraftan başlangıç yapıyoruz. Çünkü kıvrılma payını göz önünde bulundurduğumuzda, kıvırdığımızda düz parçamız ön kısmına gelmiş olacak. Örgümüzün düz tarafı daha doğrusu. Hemen bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Buradaki trabzanların üzerinden başlangıç yapıyoruz. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Trabzanın içerisinden tığımı geçirdim. İpimi 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan, aynı boşluğa döndüm. 2 3 tane ikili trabzan. 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki yatay trabzanın boşluğuna geliyorum. 2 3 tane ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki yatay trabzana geçtim. 1 2 3 tane ikili trabzan.
Şimdi hiç zincir çekmeden yandaki boşluğa geldim. Bakın burası ilk boşluğumuz. 1 2 3 tane ikili trabzan. Yandaki, şimdi burada dönüşte zincir çekmeden dönüş sağladığımız noktadayız. Buradaki boşluktan şöyle tığımı geçirdim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Buradaki boşluğuma geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bakın buralar eksiltme yapmış olduğumuz noktalar bizim. Düzgün bir şekilde geçiş yapmış olduk bu şekilde. Şimdi burada da yine dönüşte zincir çekmeden dönüş sağladığım nokta var. Hemen bu iki tane bakın tam orta noktadan tığımı geçirdim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Yine tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğuma geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Buradan sonrası her boşluğa bakın 3 tane trabzan yaparak şöyle sırt parçamızı da dönüyoruz. Buradan sonrasında her boşluğa 3 tane trabzan yaparak buradaki omuz birleştirme noktamıza kadar devam edelim. Şimdi tam birleşim noktasından bakın 3 tane trabzanımı atlıyorum. Tam dikiş yaptım. Boşluktan tığımı geçirdim. 1 2 ve 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Buraya tam bağlantı noktamıza yapıyoruz. Daha sonrasında ilk trabzan var. Daha sonrasında boşluk var. Boşluktan tığımı geçirdim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bakın buradaki yatay trabzanı atlıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde sırt parçama dönüş yapmış oldum. Buradaki her boşluğa 3 tane trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi buradaki omuz birleştirme noktama kadar geldim. Burada dikiş yapmış olduğum noktaya batma işlemi yapmıyorum. Şimdi burada hatırlarsanız dikiş yaptığım noktanın hemen yanında yatay trabzan vardı. Boşluk yoktu. Burada bakın boşluk olduğu için 3 tane trabzan yaptım. Buradaki noktaya da 3 tane trabzan yapıp bu boşluğumuza da yaptığımızda marullaşma olabilir. O yüzden son boşluğuma yaptıktan sonra yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Yandaki boşluktayım. 1 2 3 tane ikili trabzan. Yandaki boşluktayım. 1 2 3 tane ikili trabzan ve bu şekilde hemen devam ediyorum. Şimdi buradaki son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki boşluğuma geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Burada bakın zincir çekmeden eksiltme yaparak dönüş sağladığım nokta var. Bunun tepe noktasına da batma işlemi yapmıştık. Yine aynı şekilde 1 2 3 tane ikili trabzan. Bakın buradaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Buradaki yine eksiltme yaptığım nokta var. Tam tepe noktasındayım. 1 2 3 tane ikili trabzan. Trabzanın altındaki boşluktayım. 1 2 3 tane ikili trabzan. Buradaki dönüş noktamdayım. 1 2 ve 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra yandaki yatay trabzanın içerisine geldim. 1 2
3 tane ikili trabzan ve yandaki yatay trabzan içerisine geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak sıramızı tamamladık. Bakın burada başlangıç yapmıştık. Aynı şekilde devam ettik buradaki noktamıza kadar. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. 1 2 3 tane zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım. Burada 3 tane trabzan atlıyorum. Aradaki boşluktan tığımı geçirdim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldiğimde tığımızı ipimi bir kez aldım ve sondaki ilk trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım. Daha sonra örgümün diğer tarafına döndüm. 1 2 3 tane zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım. İlk boşluktan tığımı geçirip bir tane ikili trabzan, aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Yandaki boşluğa gelip 3 tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi burada yaka genişliğiniz ne kadar olsun istiyorsanız şu şekilde kıvrıldığında o kadar sıra boyunca gidebilirsiniz. Şu an beraber 3. sıramızın başlangıcını yaptık. Modelimiz hep aynı şekilde devam ediyor. Yakada sadece arada zincir çekme işlemi yapmadık. Dediğim gibi birkaç sıra boyunca devam edip gelelim. Toplamda 5 sıra boyunca giderek yakayı tamamladım ve bu şekilde katlanmış haliyle yeterli uzunlukta gözüküyor. Dilerseniz daha uzun yapmak isterseniz üzerine devam edebilirsiniz. Şimdi bu şekilde tamamladıktan sonra düğmelerin dikme işlemini tamamladım. Bakar mısınız? İnci düğme kullandım. Ben çok sevimli, tatlı oldu. 5 tane düğme diktim. Buradaki düğme sıklığı da tamamıyla tercih meselesi. Gayet güzel bir bluz gömlek yapmış olduk beraber. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.